Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte One Piece 1056. bölümün spoilerlarıyla beraberiz. Sonunda spoilerlar çıktı arkadaşlar. Spoilerlarda enteresan şeyler var. Yani Oda Sensei'nin garip seçimleri var göründüğü üzere. Zaten şu an ekrana falan yansıtıyorumdur büyük ihtimalle İngilizce bir şekilde. Bunu sizlere Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar. Ama yani beklediğim spoilerlar mıydı? Evet, güzel şeyler var. Yalan yok ama hiç de beklediğim spoilerlar değil. Bunları sizinle bir paylaşayım. Daha sonra da güzel güzel yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bölümün başlığı çapraz lonca. Yani çapraz loncanın anlamı, yani çapraz kemikler biliyorsunuz. Bunun bir lonca altında birleşmesi, yani bir bayrak altında birleşmesi gibi. Yani bilemiyorum, bence şeye dönmüş bu birazcık, hani yeni Yonko Bagi Reis'in loncası gibi bir şey olmuş yani. Çünkü içerideki spoilerlar onu anlatıyor arkadaşlar. Ben buna benzettim, bilmiyorum, sizler de fikirlerinizi yazın. Çapraz kemiklerin altında birleşen lonca, yani yeni Yonko tayfasının tanıtımı gibi bir şey diyebiliriz. Buggy ateş etmiş arkadaşlar. Yani bölümde çok iyi haberler var. Neyse, şimdi arkadaşlar, bölüm başından sonra bölümün kapağında sonunda Katakuri'yi görüyoruz. Katakuri, Owen vs Germa var arkadaşlar. Katakuri ile Owen birleşip Germa ile savaşıyorlar. Buradan anlayacağımız, hala Big Mom adaya dönmemiş arkadaşlar. Şimdi yani Katakuri'nin bence tek bile yeter Germa'ya, ama neden Owen'la birleşmişler ve neden bu savaş bu kadar sürmüş bilemiyorum. Gerçi Katakuri şimdiye kadar görünmemişti. Büyük ihtimalle arkadaşlar Owen tek başına Germa'ya yetemedi. Bu yüzden Katakuri de savaşa katıldı iyileştikten sonra, ama Katakuri'yi görmemiz bence güzel bir haber olmuş. Daha sonra arkadaşlar, asıl olay şurada başlıyor. Buggy, Crocodile ve Mihawk yeni bir kuruluş yapmışlar arkadaşlar ve bu kuruluşun afişleri dağıtılmaya başlanmış. Kuruluşun ismi Cross Guild, yani Türkçe'ye çevirdiğimizde çapraz lonca olarak geçiyor arkadaşlar. Organizasyon enteresan bir organizasyon olmuş. Yani Buggy, Crocodile ve Mihawk. Çok enteresan olmuş arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle olan şu, ben size söyleyeyim. Crocodile, Mihawk ve Buggy bir yerde karşılaşıp kuruluş oluşturma amacı gütmüşler. Eski Shichibukai'lar olarak. Ama hani Buggy'nin bu kuruluşun başında olup bir Yonko olarak adlandırılacağını bence düşünmemişlerdir arkadaşlar. Enteresan bir tercih olmuş. Yani buna sinirlenip Crocodile veya hani Mihawk hani gidip buna sinirlenip öldürmez de Buggy. Crocodile bence buna sinirlenmiştir ya. Ben olsam sinirlenirim yani. Bilemiyorum ne olacak, neler olacak, önümüzdeki bölümler gösterecek arkadaşlar. Şimdi can alıcı noktalardan bir tanesi daha. Ben buna acayip şaşırdım. Zaten bu Buggy'den başka hiç kimseden beklenmezdi arkadaşlar. Buggy marinlerin başına ödül koymaya başlamış. Çok enteresan değil mi? Ben çok şaşırdım buna. Harbiden Buggy'den başka kimseden beklenmeyecek bir hareket olmuş. Buggy bildiğiniz marinlerin, yani denizcilerin başına ödül koymaya başlamış ya. Hani şöyle düşünün. Hepimiz merak etmişizdir arkadaşlar. Denizler korsan olsa acaba ödülleri ne olurdu? İşte Akai'nin ödülü ne olurdu falan. Artık bunları da görmeye başlayacağız. Korsanlar denizlerin başına ödül koymaya başlamış. Enteresan bir haber. Buggy'den başkasından beklenmeyecek bir haber. Neyse. Bu bölümde hiçbir ödül açıklanmıyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani benim gibi siz de tayfanın ödüllerini merak edip bekliyorsanız, bu bölümde de tayfanın ödülleri açıklanmıyor maalesef. Enteresan bir haber daha arkadaşlar. Karibu bizim tayfanın gemisine binmiş. Yani şu anda Thousand Sunny'de Karibu saklanır durumda büyük ihtimalle. Çünkü bundan sonraki haber saklandığını bize gösteriyor. Yani daha önce hatırlarsınız, Balık Adam Adası'nda Karibu yine gemide saklanmıştı. Yine aynı bir senaryo dönüyor büyük ihtimalle. Karibu Hasır Şapka tayfasından, yani bizimkilerden Plüton hakkında bir konuşma duyuyormuş arkadaşlar. Belki hatırlarsınız arkadaşlar, Balık Adam Adası'nda Deniz Kızı Prensesi'nin de Poseidon olduğunu duymuştu. Yani şu an dünyadaki antik silahlarla ilgili bilgisi olan nadir adamlardan bir tanesi olmuş oldu Karibu. Neden böyle bir yola gidiyor o da bilmiyorum, ama şöyle bir garip şey var arkadaşlar. Karibu önce Poseidon ve şimdi Plüton deyip şaşırıyor. O kişiye derhal söylemeliyim diye bir replik geçiyormuş. Yani bunu söylemesi gereken kişi kim? Enteresan olmuş arkadaşlar. Şaşırdım yani. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Neko ve Inu, yani biliyorsunuz bizim Zoo'daki şeyler, kedi ve köpek Nekomamushi ile Inuarashi Wano'da kalmaya karar veriyorlarmış arkadaşlar ve Minx'lerin başına liderlik etmeleri için Carrot ve Wanda'yı seçiyorlarmış arkadaşlar. Yani Halef olarak seçiyor olarak çevirmişler burada tam Türkçe'ye çevirdiğimizde.
Yani şöyle söyleyeyim ben size. Neko ve Inu'nun yerine şu anda Ming krallığına liderlik etmesi için iki kişi gerekiyordu. Gece ve gündüz lordu olarak. Carrot oluyor. Bir tanesi de Wanda oluyor arkadaşlar. Enteresan bir tercih olmuş. Yani hani Wanda tamam gerçekten aklı başında daha böyle bir insan, oturaklı bir insan ama ben Carrot'un tayfaya katılmasını isterdim açıkçası. Üzüldüm. Açık konuşmak gerekirse yani Carrot'ın gelmemesine üzülmüş oldum açıkçası. Ama yine de bizden biri olarak görüyorum ben Carrot'ı. Carrot'a yakışmış abi. Vallahi yakışmış. Kral gibi takılacaklar. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümümüze geçelim. Bir sonraki bölümde Luffy, Kid ve Law'un farklı rotalara gitmeye karar verdikleri görünüyor arkadaşlar. Yani Law yıllar sonra tayfadan ayrılıp kendi yoluna gitmeye karar veriyor. Bu da üzücü bir haber. Enteresan haberler var demiştim zaten videonun başında. Law'un da tayfadan uzaklaşması garip gelmişti. Çünkü ben devam edebileceğini düşünmüştüm. Belki tayfasını Wano'da bırakıp bizimkilerle birlikte gitmeye karar verir diye düşünmüştüm. Neden böyle bir düşünceye varmıştım onu da söyleyeyim. Bir süredir biliyorsunuz Law poneglyphleri araştırıyordu arkadaşlar. Yani dinin anlamına merak sarmıştı. Onun haricinde sürekli Robin'le beraber takılıyordu. Poneglyphleri kurcalıyordu vesaire. Ben bu yüzden Law'un belki bizimkilerle gidebilir kafasına girmiştim. Yani Law bizimkilerle gidebilir kafasındaydım ama burada da üzücü bir şekilde hani Kit neyse de Law'un ayrılmasına üzüldüm. Neyse bir sonraki panel arkadaşlar Kit Wano'dan ayrılıyor ama Shanks'ın peşine düşmek için değil. Şimdi neden böyle bir detay vermişler? Onu da söyleyeyim. Bir önceki bölümde Shanks gelmişti biliyorsunuz. Bunu normal olarak Kit de hissetmiştir ama yanlış bir spoiler çıkmıştı arkadaşlar. Normalde bu kadar gecikmem spoilerları vermek için ama spoilerları enteresan gördüğüm için geciktirdim spoilerları. Daha doğrulanmasını bekledim. Kit Wano'dan Shanks'ın peşine düşmek için ayrılıyor olarak bir spoiler gelmişti ama bu yalanlandı. Herhangi bir şekilde Shanks'ın peşinde olmadığı, sadece farklı bir yola gittiği görülüyor. Şimdi şöyle bir spoiler daha var. Bu da tam onaylanmadı. %100 değil ama %70 falan. Onu da söyleyeyim size. Es geçmeyeyim. Kit One Piece hakkında bir ipucu var gibi görünen yüzü yanlış izli. Yani şöyle çevrilmiş. Yanık izli bir adamın peşinden gidiyor. Onu aramaya gidiyor olarak çevirmişler. Ama bu ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. O yüzden sadece bunu kesin olmamakla beraber %70 ihtimalle doğru bir spoiler olarak görüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Momonosuke ve Kinemon ayağa kalkarlar. Luffy ve ekibinin Wano'dan ayrılmak üzere olduğunu hissederlermiş abi. Hasır Şapka ekibi bütün Wano'ya veda etmiş fakat Momonosuke ve Kinemon'a veda etmemişler ki Luffy'nin huyunu biliyorsunuz arkadaşlar. Luffy sevdiği insanlara veda etmez. Hani hiç görmeden ayrılmaya karar vermek enteresan bir tercih olmuş. Bütün tayfa buna karar vermiş. Büyük ihtimalle Momonosuke ve Kinemon'u tayfadan birileri olarak gördükleri için veda etmemeye karar vermiş tayfa arkadaşlar. Enteresan ama güzel bir tercih olmuş açıkçası. Güzel bir detay olmuş. Harici olarak Shinobu bizim Ryokugun'un saldırısından sonra yeniden güzelleşmiş. Ne gerek vardı böyle bir detaya bilmiyorum ama eski güzel yani ne derler? Waifu mu diyeyim? Waifu haline dönmüş diyelim arkadaşlar. Yani Shinobu waifu olsa ne olur, olmasa ne olur? Neden böyle bir detay eklemişler? Enteresan. Shinobu Tama'nın akıl hocası olmuş. Tama Luffy'ye tayfasına katılmak istediğini söylemiş. Bizim minnak var ya yandan kibidango çıkaran yanaklardan. O minnak kız Luffy'ye tayfaya katılmak istediğini söylemiş ama Luffy reddetmiş ve demiş ki hatırlarsınız Ace'ten eğer ki ninjutsu öğrenecek kadar güçlü bir ninja olursan seni tayfama nakam olarak alacağım demiş ve veda etmiş arkadaşlar Tama'ya. Arkadaşlar son sayfada Yamato. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Yamato ile ilgili iki tane spoiler var. Hangisi daha önce hangisi daha sonra geliyor bilmiyorum. Ben o yüzden normal spoiler'da verildiği sıraya göre okuyacağım. Son sayfada Yamato'nun kalenin çatısında olduğunu görüyormuşuz. Oden Kalesi sanırım. Oden Kalesi'nin çatısında olduğunu görüyormuşuz. Yamato, Luffy ve ekibinin bulunduğu yere koşmak üzere bir şekilde görünüyormuş. Harici olarak bir spoiler daha var. Bu da tam doğrulanmadı arkadaşlar. Onda da şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki son sayfada Yamato kalenin çatısından Luffy'lere koşmaya başlıyor ve Luffy'leri yakalıyor. Luffy'lere tayfaya katılıp katılamayacağını soruyor olarak bir spoiler da var ama doğru mu yanlış mı bunu bilmiyorum. Sadece onaylanan spoiler'daki durum son sayfada Yamato'nun kalenin çatısında beklediği ve Luffy ve ekibinin ayrılmak üzere olduğunu hissettiği ve onlara koşmak üzere hazırlandığı görünüyormuş arkadaşlar. Önümüzdeki hafta
Ara var arkadaşlar. Jump Week olarak mangaların hiçbirinde bölüm yok. Bu genel bir tüm mangaların ara verdiği bir hafta arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yani net bir desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Yeni bir kanalız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.